Evet arkadaşlar, şu anda Kızıl Meydan'a geldim. Evet, yine rüzgardan dolayı biraz ellerim üşüyor, biraz da yüzüm üşüyor. Şu an titriyorum zaten. Moskova'ya geldiğinizde Kızıl Meydan yine ziyaret etmeniz noktalardan, klasik zaten bir nokta. Kızıl Meydan direkt şehrin merkezinde. Buraya herhangi bir giriş ücreti ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Kızıl Meydan'ın hemen yanında gezebileceğiniz şu şekilde bir küçük bir kilise var burada. Zaten yine Kızıl Meydan'da kutsal kilise var. Onu da birazdan göreceğiz ileride. Kızıl Meydan gerçekten çok güzel. Aynı zamanda Kremlin Sarayı da burada. O da hemen, gerçekten de burası çok güzel. Ben en sevdiğim yer, Moskova'daki en sevdiğim yerlerden aslında diyebilirim. Bu Kızıl Meydan. Burada çok güzel yerler var. Buradaki yapıları görüyorsunuz. Çok muhteşem gerçekten de. Ve burada ulaşım da rahat. Ve burada şu an çok fazla kalabalık da yok. Kış olduğu için büyük ihtimalle insanlar fazla gelmiyor. Ama gerçekten sadece rüzgardan dolayı soğuk. Şu an titriyorum ama elim dışarıda, bir yandan da rüzgar esiyor. O kadar aşırı üşümezsiniz dışarıda. Gerçekten çok güzel. Moskova halkı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Soğuk insanlar mı? Gülmeyen yüzler mi? Belki biraz sert, mesafeli bir duruş mu? Evet, dışarıdan bakınca böyle görünebilir. Ama işin aslı biraz daha yakından bakınca anlaşılıyor. Moskova halkı aslında göründüğünden çok daha sıcak, derin ve samimi bir yapıya sahip. Hatta biraz tanıyınca bizden biri gibi geliyor. Sabah saatlerinde metroya indiğinizde herkesin bir yerlere yetişmeye çalıştığını görürsünüz. Suratlar ciddi, kimse kimseyle konuşmuyor. Herkesin kulağında kulaklık, gözler ileri bakıyor. Ama aynı insanları akşam bir kafede dostlarıyla çay içerken ya da bir sokak sanatçısını dinlerken gördüğünüzde sert bakışlar yerini sıcak gülümsemelere bırakıyor. Ve insanların iç dünyası yüzlerine yansıyanlar çok daha yumuşak, çok daha tanıdık. Burada insanlar ilk etapta pek kolay gülümsemez. Tanımadıklarına karşı mesafelidirler. Ama bir kez tanıdılar mı? Size olan güvenlerini kazandıysanız işte o zaman gerçek yüzlerini görürsünüz. Samimi, yardımsever ve içten olmalarıyla şaşırtırlar. Yolda yön sorduğunuzda sadece tarif etmekle kalmayıp sizi oraya kadar götüren insanlar da var burada. Yani dışarıdan soğuk gibi dursa da içten içe sımsıcak bir toplumdan söz ediyoruz. Moskova halkı çalışkanlığıyla da dikkat çeker. Sabahın 7'sinde ofis yolunda olan birini akşam tiyatro çıkışında klasik müzik hakkında konuşurken görebilirsiniz. İşlerine bağlıdırlar ama sanata da bir o kadar düşkündürler. Kitap okuyan, müzeye giden, tiyatroya uğrayan insan sayısı düşündüğünüzden çok daha fazla. Bir yandan da çok gururludurlar. Rusya'nın tarihine, kültürüne ve özellikle de diline büyük saygı duyarlar. Sadece geçmişe değil, kendi şehirlerine de büyük bir aidiyet hissederler. Moskova onların gözünde sadece bir başkent değil, kimliklerinin bir parçası. Ve evet, Moskova halkı kalabalığıyla da ünlüdür. Milyonlarca insan yaşıyor bu şehirde. Farklı geçmişlerden gelen, farklı diller konuşan, farklı hikayeleri olan insanlar. Ama hepsini ortak bir duygu birleştiriyor. Bu şehirde yaşamak ve bu şehre ait olmak. Soğuk havalarda bile insanlar dışarıda yürüyüş yapıyor, paten kayıyor ya da açık hava konserlerine katılıyor. Moskova'da hayat hep bir şekilde devam ediyor. Evet, aynı zamanda buraya gezerken de Moskova hakkındaki bazı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Moskova'nın hemen hemen her yerinde görebileceğiniz bazı şeyleri size burada söylemek istiyorum. Moskova'da her noktada polis ve asker görebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her yerde polis ve asker var ve bu bence çok hoş bir şey, çünkü bu şekilde insanlar, ya en azından ben kendimi daha fazla güvende hissediyorum durum böyle olunca. Çünkü her yerde polis ve askerin olması demek ya kimsenin size karışamaması, herhangi zaten burada bir hırsızlık, kapkaççılık tarzında bir olay hiçbir zaman duymadım. Tabii ki burada da oluyordur ama çok nadirdir, çünkü bu unsur gerçekten çok caydırıcı bir unsur bence. Her yerde polis ve askerin olması. Ve aynı zamanda mesela bir yere bulamadığım zaman veya bir yere gideceğim zaman çok rahat ve polis ve askerlerle iletişime geçerek de burada bilgi alabiliyorum. Daha sonra Moskova'da sürekli her yerde görebileceğiniz diğer şeylerden bir tanesi de market ve kafeler var. Sürekli her sokak başında market ve kafe görebilirsiniz.
Yine bu da güzel bir şey oluyor. Özellikle soğuk aylarda ya üşüdüğünüz zaman gezerken hemen bir yere gidip orada oturup dinlenebiliyorsunuz sıcak bir yerde ve kahvenizi içiyorsunuz veya yemek yiyip bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Bunun dışında diğer görebileceğiniz üçüncü şey ise her yerde tuvalet görebiliyorsunuz dışarıda. Bunlar yine kartla veya nakit ödemesi yaparak girebiliyorsunuz. Bu açıdan da başka ve her yerde bu arada diğer aklıma gelen şey ise her yerde bir tapınak, daha doğrusu her yerde kilise görebiliyorsunuz. Moskova'nın hemen hemen her yerinde herhangi bir parkta yürürken bir anda karşınıza bir kilise çıkabilir. Bu anlamda da şunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle buradaki çok inançlı oldukları için ve bunun ihtiyaç duymuşlar. Tam ifade edemedim ama inançları gereği buna bir ihtiyaç duymuşlar ve her yere yapmışlar. Ve bu da yine güzel bir şey ve hepsi farklı tasarımlarda oluyor genelde. Şu an zaten karşıda bir tane. Evet, Moskova'da en bilinen ve bence zaten bunun hikayesini ben daha sonra seslendirme olarak ekleyeceğim. Çünkü şu anda biraz biliyorum ancak yarım bir hikaye anlatmak istemiyorum. Eksik bilgi vermek istemiyorum. Biraz önce gördüğünüz olan kilise. Bunun bir hikayesi vardı. Gerçekten güzeldi. Zaten dediğim gibi örneği sadece burada var. Bir de buna benzer bir tane Petersburg'da vardı. Ona da gideceğim bir sorun olmazsa. Bunun dışında Moskova'daki diğer şeylerden birisi de her yerde taksi görebiliyorsunuz. Bütün gittiğiniz her yerde, her sokakta taksi var. Bu da çok güzel bir şey. Yine her yere çok rahat ulaşım sağlanıyor. Metrolar zaten var. Metrolarda hiçbir zaman ben gecikme olduğunu görmedim. Ve aynı zamanda ya her saniye başı demeyeyim ama ya 30 saniye ile 1 dakika arasında mutlaka metro geliyor. Tabii ki bu bazı hatlarda değişiklik gösterebilir ama benim şimdiye kadarki gördüklerimin hepsinde böyleydi. Genelde 30 saniye, 40 saniye bekliyorum. Sonrasında metro geliyor. Başka Moskova hakkında diğer söyleyebileceğim şey ise yine burada yine Moskova ile ilgili diğer söyleyebileceğim şey ise sokaklar, her yer gerçekten çok aşırı temiz. Buna çok dikkat ediliyor. Sürekli zaten çalışanlar bu gerekli hassasiyeti gösteriyor. Ya hiçbir yerde kirli herhangi bir çöp göremezsiniz. Bu da en çok dikkatimi çeken şeylerden biri olmuştu. Güvenlikten zaten bahsettik. Güvenlik konusuyla ilgili herhangi bir sıkıntı kesinlikle yaşamayacağınız bir yer. Tabii ki bunun dediğim gibi istisnaları elbette olabilir. Ancak bu her yerde olabilecek bir şey. Ya genel olarak en çok da güvenlik ve temizlik konusunda Moskova çok hoşuma gitti benim. Gerçekten çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde kendimi çok rahat burada güvende hissediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ya bir yerde eşyamı unutsam hani başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden de çok hoşuma gitti. Güvenlikten zaten bahsettim. Temizlik de aynı şekilde çok güzel. Her yer çok temiz. Hani benim bulunduğum yerlerde, gittiğim bütün sokaklarda, caddelerde hiç bir yerde kirli bir şey görmedim, bir çöp görmedim. Bu açıdan gerçekten güzeldi. Yine ben şu an aklıma gelenlerden bahsettim ama dediğim gibi bu benim böyle ilk bir video deneyimim olduğu için benim burada unuttuklarım olabilir ve konuşurken böyle gerildiğimden dolayı bazı şeyleri unutabilirim, eksik söyleyebilirim. O yüzden de ben bunları sonradan yine seslendirmesini yaparım. Aklıma gelen şeyleri, size diğer faydalı olacak şeyleri ben videonun seslendirmesine mutlaka eklemiş olurum. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Burada yine çekim yapmaya devam edelim biraz daha. Moskova kültürü denince akla sadece sanat ya da mimari gelmesin. Burası yüzyıllardır Doğu ile Batı'nın, gelenek ile modernliğin bir arada yaşadığı çok katmanlı bir şehir. Kültür burada sadece müzelerde ya da tiyatrolarda değil, sokaklarda, kafelerde, insanların gündelik hayatında yaşıyor. Moskova'da insanlar edebiyata, şiire ve sanata büyük önem verir. Pushkin, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarların isimleri sadece kitaplarda değil, sokak tabelalarında, metro duraklarında karşımıza çıkar. Çünkü burası kendi kültürel mirasını sahiplenen bir şehir. Bir de görsel kültürü var tabi. Renkli kubbeler, altın varaklı kiliseler, anıtsal yapılar. Moskova'da her bina adeta bir hikaye anlatıyor. Sadece yürüme ile bir tür müze gezisi gibi hissediliyor insana. Ama belki de en güzeli, bu kadar köklü bir geçmişe sahip bir şehrin aynı zamanda gençlere, yeniliğe
ve sanatsal denemelere açık olması. Moskova kültürü hem dünün izlerini taşıyor hem de yarının yolunu çiziyor. Abi burada bir yerde buz paten pisti vardı. Orayı da arkamda kaldı sanırsam. Bir önce şu ileriye gideyim, sonra bir de eğer etkinlik devam ederse buz patenine de katılmak istiyorum. Daha önce hiç yaptığım bir şey değil. İlk defa yapacağım. Benim için de bir farklı bir deneyim olacak. Şimdi buradan aşağıdaki kiliseye doğru gidelim. Bu kilisenin içine daha önce girmiştim. Bu defa girmeyi düşünmüyorum zaten. Tekrardan buraya bir harcama yapmak yerine onu farklı yerlerde kullanmak istiyorum. Çok aşırı pahalı değil ama zaten bir harca girdiğim için içinde şu an çok öncekinden bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. 2000 ruble giriş ücreti vardı yaklaşık. Bu da 20 euro yapıyor. Yine girmek isterseniz müzenin sol tarafında giriş yapmadan önce bilet alıyorsunuz. Oradan giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi oraya gidelim. Orada yine birkaç tane fotoğraf çektikten sonra buz paten pistine gelip buz patenine katılmak istiyordum. Eğer kapanmazsa ona katılacaktım. Biraz da yine ellerim üşüdüğü için çok fazla uzatmadan gereksiz yere gerçekten güzel olacak. Moskova'nın en ünlü simgelerinden biri olan Aziz Vasil Katedrali, Kızıl Meydan'da hemen göze çarpan rengarenk kubbeleriyle adeta masallardan fırlamış gibi duruyor. Ama bu sadece güzel bir bina değil, yüzyılların tarihi, kültürü ve sanatını içinde barındıran çok özel bir yapı. Katedral 1555 ile 1561 yılları arasında Rus Çarı 4. Ivan tarafından yaptırılmış. O dönemde Kazan Hanlığı'nı fethetmiş ve zaferini ölümsüzleştirmek istemiş. İlginç olan ise Aziz Vasil Katedrali'nin aslında tek bir kilise değil, 8 küçük kilisenin birleşiminden oluşması. Her biri farklı bir zaferi temsil ediyor ve ortadaki 9. kubbe ise hepsini bir arada tutuyor. Birçok kişi duymuştur. Çar Ivan bu muhteşem yapının benzeri başka bir yerde yapılmasın diye mimarın gözlerini bağlatmış ya da çıkartmış. Ama bu sadece bir efsane, gerçekliği kanıtlanmamış ve tarihçiler arasında da tartışmalı. Muhtemelen katedralin eşsizliğini vurgulamak için anlatılan bir hikaye, yani mimarın gözleri sağlam ama eseri gerçekten de başka hiçbir yapıya benzemiyor. Aziz Vasil Katedrali, Rus mimarisinin en özgün örneklerinden biri. Kubbe şekilleri ve renkleri Rus kültürünün derinliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Kışın karlar altında ayrı bir güzelliğe bürünürken yazın güneş ışığında adeta parıldıyor. İçerisi dışarıdan göründüğünden daha sade olsa da burada bulunan ikonalar, dini resimler ve ahşap işçilik büyük bir dikkatle yapılmış. Her detayda Rus Ortodoks geleneği ve inancı hissediliyor. Bugün Aziz Vasil Katedrali hem bir müze hem de ibadethane olarak hizmet veriyor. Moskova'ya gelen herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Çünkü bu katedral sadece bir yapı değil, Rus tarihinin ve ruhunun canlı bir parçası. Aziz Vasil Katedrali, Moskova'nın kalbinde yükselen, renkleri ve hikayesiyle herkesi büyüleyen gerçek bir sanat eseri. Hem tarih hem kültürle iç içe bir deneyim sunuyor. Moskova, bugün milyonlarca insanın yaşadığı kalabalık caddeleri, tarihi binaları ve etkileyici atmosferiyle dünyanın en dikkat çeken başkentlerinden biri. Ama bu şehir sadece bugünün değil, yüzlerce yıllık bir geçmişin, savaşların, imparatorlukların ve değişimlerin taşıyıcısı. Ve işte tam da bu geçmişi en güçlü şekilde hissettiren yer Moskova'nın kalbi, Kızıl Meydan. Kızıl Meydan sadece Moskova'nın değil, belki de tüm Rusya'nın simgesi. Her şeyin başladığı yer burası gibi. Adını çoğu kişinin sandığı gibi komünizm ya da kızıl ideolojiden değil, eski Rusçadaki krasnaya kelimesinden alıyor. Bu kelime hem kırmızı hem de güzel anlamına geliyor. Yani aslında burası güzel meydan ve gerçekten de öyle. Her adımda tarih fısıldıyor sanki. Meydanın çevresine bakınca
Tarihin farklı dönemlerine ait birçok yapı bir arada duruyor. Her biri başka bir dönemin izlerini taşıyor ama hepsi aynı hikayenin parçası. Sovyetler döneminden kalma anıtlardan Çarlık Rusyası'na kadar uzanan binalara, bu meydan Rusya'nın geçirdiği her dönüşümün sessiz tanığı. Kızıl Meydan'ın hemen yanında devasa duvarlarıyla yükselen Kremlin yer alıyor. Kremlin sadece bir saray kompleksi değil, yüzyıllar boyunca Rus hükümdarlarının, Çarların ve liderlerin yönetim merkezi olmuş bir yer. Adeta Moskova'nın beyni gibi. İçerideki altın kubbeli kiliseler, eski kraliyet sarayları ve günümüzde devlet başkanının çalışma ofisinin bulunduğu yapılar. Kremlin hem dini hem siyasi gücün bir arada toplandığı, Rusya'nın kaderinin yazıldığı yer. Ve bir düşünün, bu duvarların arasında 4. Ivan'dan Lenin'e, Stalin'e ve günümüz liderlerine kadar herkesin ayak izleri var. Üstelik Kremlin'in tarihi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk yapıldığı zamanlar savunma amaçlıydı. Zamanla büyüdü, gelişti, saraya dönüştü. Sonra Sovyet döneminde siyasi merkezi. Bugün ise geçmişin ve bugünün birlikte yaşadığı bir simge haline geldi. Ama Moskova'nın tarihi hep huzurlu değildi. Moğol istilaları, Napolyon'un işgali, 2. Dünya Savaşı'nın zorlukları, her dönemde büyük yıkımlar yaşadı ancak her defasında ayağa kalktı ve belki de bu yüzden Moskova sadece binalardan ibaret değil, her taşında bir direniş, her sokağında bir yeniden doğuş var. Bugün Moskova'da yürürken o eski zamanlara ait izleri görmek mümkün. Metro istasyonları bile birer müze gibi. Tarihi binalar restore edilmiş ama kimliği bozulmamış ve bu kimliğin en yoğun hissedildiği yerlerden biri yine Kızıl Meydan. Her yıl burada büyük törenler düzenleniyor, askeri geçitler, halk kutlamaları, konserler. Bu meydan hala canlı, hala yaşayan bir hafıza. Kremlin ise tüm ihtişamıyla onu izliyor. Bu şehirde sadece tarih kitaplarında anlatılan bilgiler yok. Müzeler, tiyatrolar, sanat galerileri. Moskova kültürü de en az tarihi kadar köklü ve zengin. Bolşoi tiyatrosunda izlenen bir bale gösterisi, Pushkin Müzesi'nde görülen bir tablo ya da bir sokak müzisyeninin çaldığı ezgi, tüm bunlar Moskova'nın geçmişle nasıl iç içe yaşadığını gösteriyor. Ve bugün Moskova modern gökdelenleriyle, yeni metro hatlarıyla, kalabalık caddeleriyle çok değişmiş olabilir. Ama ne olursa olsun Kızıl Meydan hala burada. Kremlin hala güçlü ve görkemli. Tarih hala sokaklarda yankılanıyor ve bu şehir hala anlatacak çok hikayeye sahip. Evet, artık soğuğa dayanamadım. Elime eldiven taktım ve bereyi de taktım. Kulaklarım ve parmaklarım donmuştu biraz önce. Zorla fotoğraf çekimi yaptım. Şimdi de buz paten pisti vardı. Oraya gidip biraz buz pateni yapacaktım. İlk defa deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle defalarca düşeceğim. Ama sonunda yapmayı öğrenirim diye düşünüyorum. Şimdi zaten biraz önce geldiğim yerdeydi Kızıl Meydan'da, bu da buz pateni. Bugün Moskova'daki son günüm. Yarın sabah Murmansk'a geçiyorum. O yüzden son kez bir Moskova'da burayı da gezmiş oldum. Yani Moskova'yı tekrar gelip ziyaret edebileceğim bir şehir. Gerçekten Moskova güzel. Hani soğuk olma durumu var. Bunu da yapacak bir şey yok. Yani şu an saçım başım dağınık ama yapacak bir şey yok çünkü rüzgar var. Ya saçım mesela düz dursun diye elime su alıp biraz saçımı ıslatıyorum. Bu defa saçlarım adeta buz gibi donuyor. O yüzden çok fazla ıslatmak da istemiyorum. Şimdi gidelim buz paten pistine doğru. Bu sırada Murmansk'ta da yine gezi yaparım büyük ihtimalle. Kuzey ışıklarını izleyeceğim Murmansk'ta. Bunun için heyecanlıyım. Bunu da yine hayatımda ilk defa göreceğim. Benim için farklı ve özel deneyimlerden birisi olacak kesinlikle.
Başka şu an gerçekten parmaklarım o kadar dondu ki çekim yapmaya çalışırken titriyorum, konuşamıyorum fazla. Şimdi buz paten pistine gireceğim. Onun için şuradan bilet almam lazım. Bu alan zaten yılbaşında kurulmuştu, buranın tamamı. Yılbaşından beri kaldırmamışlar sanırsam. Ocak ayında tamamen kalıyormuş ama Şubat ayında kalıyor mu tam bir fikrim yoktur. Evet, gerçekten şu an yani saçım başım fazla dağıldı. Ama çok da yapabileceğim bir şey yok çünkü bir yandan da üşüyorum. Moskova, dünyanın en derin metro sistemlerinden birine sahip. En derin istasyonu neredeyse 85 metre aşağıda. Yani neredeyse 30 katlı bir bina kadar. Bu metrolar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sığınak olarak da tasarlanmış. Savaş zamanında insanlar buralara inermiş. Ve metro demişken her biri ayrı ayrı dekore edilmiş, avizeli, mozaikli, adeta saray gibi istasyonlar var. Şimdi buradan bilet alacağız. Bilmiyorum ne kadar olduğunu, biraz sonra aldıktan sonra bakarım artık. Yok, yanlış tarafa geldim. Şuradan bilet almam gerekiyor. Şimdi tekrar oraya gidip oradan bilet aldıktan sonra içeriye giriş yapabiliriz. Moskova'nın kışı meşhurdur. Soğuk, kar ve buz şehri bambaşka bir yere dönüştürür. Kasım ayından başlayıp Mart'a kadar devam eden kış aylarında şehir bembeyaz bir örtüyle kaplanır. Burada kış sadece hava durumu değil, bir yaşam biçimidir. İnsanlar kalın kabanlar, kürk şapkalarla dışarı çıkar. Parklar buz pistlerine dönüşür. Moskova'da kış festivalleri ve yılbaşı pazarı büyük önem taşır. Meydanlar rengarenk ışıklarla donatılır, sokaklar sıcak içecek ve tatlı kokularıyla dolar. Dondurma Moskova'da yılın her zamanında sevilerek tüketiliyor ama kışın sıcak çayla birlikte tüketilmesi ayrı bir keyif. Ayrıca Moskova halkı karla mücadelede oldukça başarılı. Şehirde kar temizleme ekipleri hızla çalışır. Yollar ve kaldırımlar kardan arındırılır. Böylece hayat aksamadan devam eder. Moskova'da kışın soğuğuna rağmen bu mevsim şehrin ruhunu yansıtan ve yaşayanların birleştiği özel bir zaman dilimidir. Evet arkadaşlar, biraz önce buz pateni pistinden çıktım. Hayatımda ilk defa buz pateni yapamadım. Daha önce de yapamamıştım, şimdi de yapamadım. Şimdi bakalım, bir Moskova nehrinde eğer şu an tekneler açıksa veya vapurlar, nehir turu yapacaktım. Bunu genelde gittiğim her şehirde yapmayı çok seviyorum. Eğer nehir ya da deniz varsa tekne turu gerçekten çok güzel oluyor. Şehri farklı bir açıdan izliyorsunuz. Şimdi gidecektim, bakalım. Buz patenine de ne kadar vermiştim? 1200 ruble vermiştim galiba. 2000 ruble de depozito vermiştim. Onu da tekrar çıkışta verdiler. Şimdi şu nehrin karşı tarafına geçelim. Oradan vapur vardı ya da bot vardı. Bilmiyorum hangisinin olduğunu. Onunla bir tur yapabiliriz. Şimdi karşıya buradan mı geçsem acaba, yoksa ileride yer var mıdır bilmiyorum. Ben o yüzden işimi şansa bırakmak istemiyorum. Alt geçitten buradan geçeyim. Evet, bu alt geçitler her yerde var zaten. Genelde Moskova'da sadece küçük ara sokaklar hariç büyük caddelerin hepsinde bu alt geçitleri kullanıyorlar karşıya geçmek için. Yola yukarıdan, üst taraftan geçmiyorlar genelde. O sadece kısa caddelerde, kısa sokaklarda kullanılıyor. Bu tarz yerde buralarında şöyle bir özelliği oluyor. Bazı yerlerde şu an burada yok ama klima oluyor ya da sıcak hava üfleyen cihazlar oluyor. Buralar genelde sıcak oluyor. Şu an burada yok tabii ki de.
Ama birçoğunda görmüştüm. Hepsinde olmasa da birçoğunda var. Şimdi bugün Moskova'daki son günüm. Murmansk'a geçeceğim. Yine Murmansk'ta da 3 veya 4 gün kalırım. Tam emin değilim bu konuda. Kaç gün kalacağımı bilmiyorum. 3 de olabilir, 4 de olabilir. Çünkü orada kuzey ışıklarını izleyecektim. Aynı zamanda bir tur vardı. Arktik Okyanusu'na gidecektik. O turla beraber gideceğim. Yani bir gün filan sürür, sabah ya da öğlen alırlar, tam bilmiyorum. Sonrasında da Petersburg gezisiyle devam edeceğim. Şimdi buradan karşıya geçtim ama çok geçtim galiba. O yüzden tekrardan alta girip mi geçsem yoksa buradan gitsem mi tam emin olamadım ama yani aslında şuradan köprünün üzerinden de gidebilirdim. Ama buradan da gidebiliriz zaten. Nehir tarafına şurada yer vardı. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Buradan gidelim şimdi. Aynı zamanda burada da bir bahçe var. Yani Moskova'da bu merkeze geldiğiniz zaman tam burada şu Kanlı Kilisenin hemen karşısında, oradan alt geçitten geçiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Yine burada da böyle bir alan var. Burayı da gezebilirsiniz. Şu an ama ben bu tarafa gitmeyeceğim. Ben nehir turu yapacaktım. Nehir turuna fazla geç kalmayayım. Belki kıştan dolayı sürekli olmuyordur. O yüzden önceliğim nehir turunu yapabilirsem nehir turunu yapacağım. Yapamazsam da hostele geçerim. Hostele geçmeden önce de artık bir şeyler yerim. Biraz acıktım çünkü bugün fazla bir şey yememiştim. Yani bazen bu gezilerde şöyle bir şey oluyor. Bazen canım çok da bir şey yemek istemiyor. Aç da olsam veya aç olmasam da canım çok fazla bir şey istemiyor. O yüzden ama şu an acıktığım için gidip bir şeyler yemem gerekiyor. Bir şeyler yerim. Sonrasında nereye giderim ben de bilmiyorum da hostele giderim büyük ihtimalle. Çünkü zaten saat şu an kaç? Saat şu an 6'ya 5. Moskova 12. yüzyılda küçük bir yerleşim yeri olarak kurulduktan sonra zamanla Rusya'nın kalbi haline geldi. Orta Çağ'da Kremlin ve Kızıl Meydan etrafında gelişen şehir, Çarlık Rusyası döneminde güç ve ihtişam sembolü oldu. İhtişamlı saraylar, büyük kiliseler ve kalelerle Moskova hem siyasi hem de kültürel merkez haline geldi. 1917'deki Bolşevik devrimi ile Sovyetler Birliği'nin başkenti olan Moskova hızla modernleşti. Ancak bu hızlı değişim bazen eskiyi yıkmayı da beraberinde getirdi. Sovyet döneminde Moskova askeri ve politik güç olarak yükseldi. Metro istasyonları, sarayları andıran mimarisiyle dönemin ideolojisini yansıtıyordu. Soğuk Savaş yıllarında şehir dünyanın gözbebeği oldu. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında Moskova yeni Rusya'nın başkenti olarak yeniden şekillendi. Hem tarihi mirasını korudu hem de modern bir metropol olarak yükselmeye devam etti. Bugün Moskova geçmişiyle gurur duyan ama geleceğe umutla bakan bir şehir olarak varlığını sürdürüyor. Evet, tekne turuna gitmeyeceğim tekrardan çünkü bayağı yürüdüm, ters tarafa gittim, bulamadım. Ya acıktığım için de diğer tarafa geçmek istemedim. Artık diğer sefer geldiğimde tekne turunu yaparım. Şimdi çok fazla açım. O yüzden acilen bir yere gidip yemek yemem lazım. Sonrasında da belki biraz kahve içerim, bir atıştırmalık bir şeyler yerim. Ardından otele geçip eşyalarımı hazırlarım. Yarın Murmansk'a geçecektim. Erken kalkmam gerekiyor. Çünkü check-in'i havaalanında yapacağım. Bu yüzden de hazırlanmam gerekiyor. Sabah erken çıkıp havaalanına giderken de metroyla bir yere kadar gideceğim. Sonrasında taksiye bineceğim. Çünkü acil ulaşmam gerektiğinden dolayı metroyla zaman kaybetmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, burada da akşam yemeği yedim. Bir dürüm, kebap döner daha doğrusu, bir ayran, bir de soğuk baklava yemiştim. Döner 420 rubleydi, ayran 180 rubleydi. Bir porsiyon, yani bir tane soğuk baklava 190 euroydu. Şu arkadaki Beyoğlu kebap
Yani dönerin fiyatı normaldi, ayranın fiyatı da normaldi ve dönerin tadı gerçekten çok güzeldi. Ya 10 üzerinden 8,5-8 puan verebilirim dönere. Dönerin tadı güzeldi, et döner. Yaprak döner olarak aslında satıyorlar ama bunun dışında soğuk baklava bence pahalıydı. Normalde yerken şuna dikkat ettim. İşçilik aslında malzemesi güzeldi ama işçiliği güzel değildi ya da bekletmişler, o yüzden biraz işçiliği güzel değildi ve fiyatına göre bence pahalıydı soğuk baklava. O yüzden soğuk baklavayı kesin yiyin demem. Bence yemeseniz de bir şey kaybetmezsiniz ama bence et döneri güzeldi. Tavuk döner de vardı. Tavuk dönerde ne kadardı? 300 ruble miydi galiba? Et dönerde 420. Arada 100 ruble fark var zaten. Et döneri ama tavsiye ederim. O yani 10 üzerinden bir 8 puanı hak ediyor. Deneyebilirsiniz. Şimdi bugün çok yoruldum. Zaten buz pateninde zaten yapmayı da bilmiyordum da işte yapmaya çalıştım. Ayağımı çok ağrıttı. Özellikle sol ayağım topum. Şu an aksayarak yürüyorum. Şimdi de artık bugün Moskova'daki son gün olduğu için otele gidip iyice bir dinlenmem lazım. Yarın sabah erkenden kalkıp havaalanına gidecektim. Çünkü check-in'de havalimanında yapmam gerekiyor. O yüzden bayağı erken gitmem gerekiyor aslında. Aldığım bilet sitesinde olmadı check-in. O yüzden de havaalanına gidip oradan yapmam gerekiyor. Yani bugün de güzel bir gündü. Biraz yoruldum o kadar. Şimdi artık Moskova'daki son gün burada noktalıyorum. Belki son birkaç bir şey daha eklersem eklerim otele giderken veya sabah otelden çıkarken. Tam emin değilim. O yüzden zaten eklersem devamı olur, eklemezsem de burada artık sonlanmış olur. Ve şunu unutmamak gerek, her şehir biraz da orada yaşayan insanların aynısıdır. Moskova, hızlı temposu, tarihiyle iç içe yaşamı, sanatı ve kültürüyle farklı bir dünya gibi görünse de içinde insan hikayeleri barındıran canlı, sıcak bir şehir. Moskova halkı da bu hikayelerin baş kahramanları.